Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 3,5 aydır kullandığım Kiwi otomatik kedi tuvaleti hakkında aklınızda ne kadar soru varsa hepsini bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Kedi tuvaletinin diğer tuvaletlere kıyasla avantajları, dezavantajları nelerdir? Kum haznesi, eleği, boyutları, mobilin kullanılabilirliği, atık haznesi, kaç gün idare ettiği vesaire gibi aklınıza takılabilecek bütün konulardan bahsetmeye çalışacağım. Eğer unuttuğum, aklınıza takılan sorular varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince de bu videoda yorumlar kısmında güncelleme yaparak ilerleme yapacağım. 3 kedimden bir tanesi 6 kilo, diğer ikisi 4 kilo. İri kedi aslında birçoğu, öyle söyleyeyim, yetişkin kediler. Bakalım bunlar kedi tuvaletine girecekler mi, çıkacaklar mı? Bundan da videoda bahsedeceğim. Öncelikle kutu açılımından başlayacağız. Ben burada herhangi bir şekilde reklam işbirliği şeklinde yapmıyorum. Bütün olumsuz özelliklerine de kedi tuvaletiyle ilgili bahsedeceğim. Yaklaşık olarak ben bunu 3,5 ay önce 8.300 lira gibi bir rakama aldım. 6 ay taksitle N11 sitesinden. Gördüğüm kadarıyla çok da fazla fiyatı değişmemiş. Hemen kutuyu açtığımızda büyük sağlam bir kutuyla birlikte geliyor zaten. Bunu lojistik firmalarıyla gönderiyorlar. Herhangi bir kargo şirketiyle göndermiyorlar. Yukarılarda oturuyorsanız bazı yorumlara baktım ben. Yukarılara çıkarmıyorlar gibi olumsuz eleştiriler de var. Kendisi çok hafif bir şey değil arkadaşlar. Hemen açtığımızda kutunun üst kısmında bir poşet var. Yani kedi tuvaletinin koyacağımız poşet. 2 tane deste şeklinde geliyor. İçerisinde sanırım 10'lu. 3,5 ayda bitti benim. Başka normal poşet de takabiliyorsunuz. Herhangi bir market poşetini de takabilirsiniz. Bu poşetin içerisinde de 4 adet aktif karbon var. Adaptörü var. Adaptör kablosu yaklaşık olarak 1 metre 30 santim kadar. Bunu ölçtüm. Bu da belki işinize yarayabilir. Ek bilgi olarak vereyim. Ürün gayet güzel bir şekilde kolilenmiş aslında. Straforlarla da koruma altına alınmış. Ayrıca koruma bantları da tuvaletin ayrışmasını engelleyecek şekilde üzerinde takılı. Kısacası paketleme ve kargolamada bir sorun yaşamadım. İçerisinden bir de garanti belgesi çıktı. 2 yıllık garanti belgesi var. Ayrıca firma Kiwi otomatik kedi tuvaletinin kullanım ömrünü 5 yıl olarak yazmış. Bakalım 5 yıl gidecek mi? Bence gider mi? Bu konular hakkında da yorumumu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Ürünün ölçüleri 53 santime 58 ve 55 santim şeklinde ve iç hacim 65 litre. Kum kabı yaklaşık 6 santimetrelik gibi bir derinlikte kum alıyor. Bu da oradaki ortamda yaklaşık 3-4 litreye tekabül ediyor. Biraz daha büyük olsaymış daha güzel olurmuş. Ama bu da en azından 3 kedi için yaklaşık olarak 3 gün kum eklemeden idare ettirebiliyor. Tek kedi de bir hafta rahat edersiniz diye düşünüyorum. İçerisinden bu şekilde bir kullanım kılavuzu da çıkıyor. Orada aslında anlatmışlar. Türkçe de var. Kedimiz hemen içine yerleşti. Şu arka kısmı kedinin tuvalet haznesi. Yaklaşık olarak 8 litrelik bir haznesi var. Kedinin normal kum kabı, temiz kum kabından daha geniş bir atık haznesi var. İyi mi kötü mü? Bunu da değerlendireceğiz. Hemen şu şekilde bir poşet geliyor. Bu poşeti kolay bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Kenarlarını kapatıyorsunuz. Orada bir delik kısmı var. O delik kısmının kapanmaması gerekiyor. Çünkü oralarda sensör var. Yani kedi tuvaleti dolduğunda o sensörlerden anlaşılıyor. O delik kısmını kapatırsanız, o sensörlerin olduğu kısmı kapatırsanız eğer tuvaletiniz sürekli dolu uyarısı verecek. Zaten uyarıda yazmışlar üzerine. Şuradaki delik kısmını kapatmayın şeklinde. Eğer orayı kapatırsanız sanki içerisi doluymuş gibi, poşeti görecek çünkü. Poşeti gördüğü için sensörler sanki içerisi doluymuş gibi kedi tuvaletiniz dolu uyarısı verecek. İçinden 4 tane karbon filtresi çıkıyor. O karbon filtrelerini de koku yapmasını engellemesi için yapmışlar. O poşetleri taktıktan sonra üst taraftaki eleklere karbon filtrelerini de takıyoruz. Bunların bir ayda bir değişmesi gerekiyormuş. O şekilde yazmışlar. Fakat yedek parçası ya da yedek karbon filtre nereden alınır? Bununla ilgili bilgi vermemişler. Ve gördüğüm kadarıyla yedek satışı da yok. Ama çok önemli bir şey değil. Siz oraya farklı bir şey de koyabilirsiniz. Karbon filtreyi kendiniz de akvaryumculardan falan da bulup oraya koyabilirsiniz. İlla ki aynı boyutlarda olması gerekir diye de bir şey yok. Bir şekilde oraya monte edebilirsiniz. Şu şekilde hemen tamburu da takılıyor. Aslında çok basit bir sistem var. Benim videolarımı takip edenler, ben eskiden de Omega Paw otomatik kedi tuvaleti kullanıyordum. Bu aynı sistemin mekanik olanıydı. Yani elektrikli olmayanıydı. Aslında o da çok güzeldi, çok mantıklıydı. Belki de bu otomatik kedi tuvaletlerin atası diyebiliriz ona. Elle döndürüyordun tuvaleti. Kendisi yapmıyordu işlemi ama çok pratik, 45 saniye gibi bir sürede
hemen temizliği yapıyordun. Bu kedi tuvalete girdikten sonra otomatik görüyor ve sistemi başlatıyor. Ben bunu daha önce fark etmemiştim. Altında kauçuk varmış. Diğer otomatik kedi tuvaletlerin hepsinin altında bu şekilde kauçuk gibi bir malzeme var. Ne kadar kullanışlı olur, ömrü ne kadar gider, yırtılma yapar mı? Benim için aslında en fazla endişelendiren kısım bu tuvalet kabı için bu şekilde. Neyse, çok fazla yorum kısmına dalmayalım. Kurulum şekli böyle. Hemen fişimize takarak cihazımızı başlatalım ve mobil aplikasyonu, mobil uygulamayı nasıl kurabiliriz? İndirimi anlatmayacağım ama nasıl kurabiliriz, nasıl tanıtabiliriz? Hemen o kısma geçelim. Hemen kurulum kısmına geçelim. Buradan kare kodu okutuyoruz. Bir telefonumuza buradan hemen Smart App Tuya uygulaması var ya da Smart Life diye uygulaması var. Buradan download diyorsunuz. Yükle kısmından hemen yüklüyoruz. Hızlı bir şekilde yüklemeyi de yaptıktan sonra hemen aç diyoruz. Orada bir kullanıcı sözleşmesi. Bunlar klasik şeyler, kabul ediyoruz mecburen. Öncelikle kaydol diyoruz. Buradan e-postanızı yazıyorsunuz. Hemen e-postanıza bir doğrulama kodu gelecek. O doğrulama kodunu buraya gireceksiniz. Daha sonrasında bir parola oluşturun. Kendi kafanıza göre bir tane parola oluşturun. Daha sonra uygulamaya git diyeceksiniz direkt. Buradan bildirim göndermesine izin verin. Çünkü herhangi bir şekilde dolduğunda ya da bir cisim sıkıştığında falan size buradan uyarı gönderecektir. Dolayısıyla bildirim gönderilmesine izin vermenizde fayda var. Oradan cihaz ekleye basıyoruz. Yakındaki cihazları bulup bağlanma izni istiyor. Kabul ediyorsunuz. Uygulamayı kullanırken diye şeklinde yazarsınız. Bundan sonra kendisi direkt cihazları tarıyor. Cihaz yok dese de siz oradan direkt basın. Otomatik olarak bu şekilde çıkıyor. Daha sonrasında evin Wi-Fi bilgilerini gireceksiniz ve eşleştirme bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi programın içerisine girdik. Çok ayrıntılı bir program değil ama fena da değil. Burada 8 saat falan diyor. Burada bence bir çeviri hatası var. Ben öyle anladım. Yani bunu bayağı bir inceledim, baktım. 8 saatte bir döngü ayarlayabiliyorsun gibi yazılmış ama yanındaki de saniye. Bence bu 8 dakika, yani kedi tuvalete girdikten 8 dakika sonra otomatik olarak kendisi temizliyor. Ama bu bence 8 dakika çok az. Bu da benim bir eleştirim olarak kenarda dursun. Bence bir kedi tuvaletinin temizlenebilmesi için en az 15-20 dakika. 20 dakika bence idealdir. 20 dakika seçeneğinin de olması gerekirdi. Ben buradan 10 dakika olarak seçtim. Buradan çocuk kilidi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de uyku modu açabiliyorsunuz. Uyku modu şu şekilde. Akşam 11 ile sabah 9 arasında uyku modunu aldığınızda cihaz otomatik olarak hiçbir şekilde çalışmıyor. Çünkü evin içerisinde çalıştırıyorsanız ister istemez ses yapıyor ve geceleyin sizi rahatsız edebilir. Dolayısıyla evin içerisinde kullanacaksanız uyku modunu açmanızda fayda var. Ben cam balkonda kullanacağım için geceleyin uyku modunu da açmıyorum. İşin açıkça. Kedi sadece tuvalete girdiğinde kedi ağırlık güncellemesini alıyor. Onun haricinde herhangi bir görüntü göremiyorsunuz orada. Kedi tam tuvalete girdiğinde programı açarsanız kedinin ağırlığını da görmüş olursunuz. Onun haricinde göremezsiniz. Kayıt tutmuyor yani. Soldaki temiz yazan şey tek seferlik manuel temizleme olarak kullanabilirsiniz. Yani temize bastığınızda otomatik olarak çalışır ve temizlik yapar. Sağdakine basarsanız eğer, yanlışlıkla temizleme yazan kısma basarsanız o komple temizlik yapıyor. Yani bütün kumu atığa boşaltır. Komple temizlik için koymuşlar. Güzel bir özellik ama birbirine karıştırılabiliyor. Dolayısıyla bununla alakalı da bazı olumsuz yorumlar gördüm. İşte bütün kumu gitti atığa attı diye. Muhtemelen yanlış yere basıyorlar. Ben böyle bir şey yaşamadım. Ben temizlik de yaptım. Onu da videosunu göstereceğim size. Tamamen boşalttım kumu içerisinde. Temizlik kısmı nasıl, rahat mı, kötü mü, onu da göstereceğim. Mobil uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir ekstra bir şey yok. Daha da geliştirilebilir belki ileride. Kamera özelliği zaten yok cihazın. Bana göre gerekli bir şey de değil. Gelelim cihazı başlatma olayına. İçerisine artık kumu koyuyoruz. Ne kadar kum aldığını da şimdi bakacağız. Az önce de gerçi kurulum videosunda da söyledim. Ben bunu ölçtüm. Yaklaşık 4 litre falan kum alıyor. Fena bir rakam değil esasında. Ama şu durum var. Kum haznesi, yani giriş kısmı birazcık dar gibi olduğu için koyarken falan sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani ben maşrabayla koyuyorum aslında. En kolay yolu o şekilde buldum. Eğer 5 litrelik küçük kumlarınız varsa bunları direkt döküp de kullanabilirsiniz burada. Direkt ağzından dökebilirsiniz ama biraz büyük 10 litre, 15 litre, 20 litrelik kumlarınız varsa onların içerisinden mecburen bir kapla alıp içerisine, kum kabının içerisine dökmeniz gerekiyor. Çünkü ağzı birazcık dar.
Temizlikte de bu aslında biraz bizim başımızı ağrıtacak gibi gözüküyor. Kedilerim alışmada sorun yaşadı mı? Hemen bundan da bahsedeyim ben. Benim 3 tane kedim var arkadaşlar. Bir tanesi 6 kilo. Yani biraz iri bir kedi, erkek kedi olan. Diğerleri 4'er kilo. Dişi kediler 4'er kilo. Ve benim en çok korkularımdan birisi de bu büyük kedi acaba içerisinde dönemez mi? Tuvaletini yapamaz mı? Kum kabına alışamaz mı? Şeklindeydi. Ama gördüğünüz gibi hemen ilk giren de kendisi oldu. Ve siftahda en büyük kedim yaptı. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yani kedilerin alışması konusunda aslında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunun haricinde benim evimde zaten Omega Pal kedi tuvaleti kullanıyordum. 2-3 tane de. Toplamda 3 tuvalet vardı. Şimdilik bir tanesini çıkarttım. 2'ye düşürdüm. Zaman içerisinde sadece Kiwi kedi tuvaletini kullanacağım. Bakalım ne kadar gidiyor. Biraz daha net olarak oradan bilgi almış olacağım. Yani kedilerim alışma sürecinde hiçbir sorun yaşamadılar. Anda da şu tuş tek seferlik temizlik, bu komple temizlik. Yani bütün içerisindeki kumu gidere boşaltıyor. Buna basacağız birazdan ve komple temizlik yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle sağ taraftaki kısma basıyorsunuz. Uygulamadan da göstermiştim. Temizleme diye yazan kısım. Komple çöp bidonu olan kısma bastığınızda tuvaletin içerisindeki bütün kumu haznesine, atık haznesine boşaltıyor. Zaten şöyle söyleyeyim size. Kedi tuvaleti mesela arkasındaki atık kısmı tamamen dolduğunda dolu diye size uyarı veriyor. Sistemden uyarı veriyor. Ve ondan sonra arka kısmını temizlemeniz gerekiyor. Ama bu esnada temizlemeseniz bile cihaz çalışmaya devam ediyor. Bu güzel bir özellik mi, kötü bir özellik mi bilemiyorum. Mesela uzak bir yere gittiniz, içerisi dolu olmuş olsa dahi sürekli çalışacaktır. Belli zaman sonra dışarıya taşma yapar mı? Gerçi o da zor. İçeriye geri teper öyle bir durumda. Sıkıntı yaşamazsınız ama şöyle söyleyeyim size. Herhangi bir kırmızı ışık uyarısı vermiş olsa dahi cihaz çalışmaya devam ediyor. Ben acaba çalışmaz mı diye düşünmüştüm. Bazen de önünde yabancı cisim var diyor. İşte tam atık kısmının olduğu bir yere bir tuvalet parçası sıkışıyor. O zaman da diyor ki işte cihazın önünde atık sıkıştı şeklinde uyarı veriyor. Ama yine çalışmaya devam ediyor. Yabancı cisim görüldü diyor. Ve daha sonra bir daha çalıştığında zaten o yabancı cismi de tuvalete ittirerek olumsuz durumdan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani herhangi bir şey yapmadan da uyarıları verse dahi cihaz çalışmaya devam ediyor. Bakın dipte de pislikler kaldı böyle. Komple temizlikte arkadaşlar bu şekilde komple tüm kumu boşaltıyor ve daha sonra tamburu çıkartıyorsunuz ve içinden temizliğini yapıyorsunuz. Kumu bu şekilde almış olduk. Öndeki şeyi bir türlü çıkartamadım. Yani bu nasıl çıkartılıyor çok da anlamadım. Çıkartılmıyor mu? Onu güzel düşünmüşler aslında. Kedi tuvaletten çıktığında kum öne gitsin diye. Ama bir türlü o kısmı çıkartılmıyor. İster istemez ön taraflara tuvalet dökülüyor. Çıkardığımızda tamburu tamamen söküyoruz. Bu çok zor bir işlem değil aslında. Kumu tamamen boşaltması tek tuşla boşaltılıyor. O da zor değil ama tamburun içerisini yıkamak çok zor arkadaşlar. Yani o alt taraftaki kauçuk olan kısım diyelim, artık silikon mu kauçuk mu nedir tam olarak malzemesini bilmiyorum. Orada kalıntılar kalıyor. Buraları yıkamasına zaten izin vermiyor elektronik kısma su gitmemesi için. Ve dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Bunu elle silerek yıkamaya çalışıyorsunuz ya da kum küreğiyle kazıyarak yıkamaya çalışıyorsunuz. Fakat tam olarak istediğiniz sonucu almanız zor. Dolayısıyla şöyle yapmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla ıslak mendille güzelce her yerini sileceksiniz. Islanmış bir mendille ya da herhangi bir mendille sileceksiniz. Güzelce kurutacaksınız. Üst taraflar yıkanabilir diyor mesela. Kauçuk kısmı hariç ama kauçuğa su gelmeden diğer tarafları nasıl yıkayacaksınız? Bu anlamsız bir şey. Dolayısıyla komple temizlik olayı biraz zor. Hani komple kumu boşaltmak çok mantıklı da gözükmüyor böyle bir durumda. Ne yapacaksınız o zaman? Komple kumu boşaltmadan tamburun sağında solunda kalmış böyle lekeli yerlere
kum lekesi olan yerleri, dışkı lekesi ya da çiş lekesi olan yerleri ıslak bir mendille silerek temizlemeniz gerekiyor. Bir de tamburun alt kısmına dökülen kumlar oluyor bu şekilde. Bunları süpürgeyle falan çekmenizde fayda var. Güzel bir şeyle çekin. Çünkü onlar o kısımda sıkışarak daha sonra tamburun çalışmamasına neden olabilir. Bununla alakalı da ben çok fazla şikayet gördüm. Bu birleşim yerlerinden de daha sonrasında tuvalet kaçırma ihtimali var. 3,5 aydır böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama karşılaşmayacağım anlamına gelmiyor. Tam 4 gün oldu ve çöp kutusu dolu uyarısı verdi. O içindeki hazne de azalmış. Şeylerin kenarlarında bir deformasyon şu anlık gözükmüyor. Şöyle şuralara yapışan maddelere bakalım. Yukarılarda var mı? Öncelikle fişini yine kapatıyoruz. Şimdi arka tarafını temizleyeceğiz hemen hızlı bir şekilde. Yaklaşık olarak 1-2 dakika içerisinde demeyelim de yine bir 3-5 dakika sürebiliyor. Onları da kürekle şu şekilde çekmenizde fayda var. Oraya yabancı cisim dediği tam arka taraftaki kısma kum tıkıyor. Gördüğünüz şekliyle olumsuz yanlarından bir tanesi de haznede tuvalet pislikleri oluşuyor. Aslında topaklanmanın tam oluşmamasından da kaynaklı oluyor bazen. Ama size şöyle söyleyeyim. Bunları en azından 20 günde bir ıslak mendille falan silebilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Şuradaki malzemeleri şöyle atarsak daha temizleriz. Gördüğünüz gibi hemen arka tarafından poşeti çıkartıyoruz ve yenisini takarak tekrar ediyoruz. Kendi poşetleri çok sağlam, güzel poşetler. Siz de normal market poşeti de koyabilirsiniz ama sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir tarafları delinebilir. Dolayısıyla yine biraz daha sağlam, kavi, orta boy bir poşet arkasına koyarsanız yeterli olacaktır. Yaklaşık olarak 3 kedide 3 gün veya 4 gün gidiyor kedi tuvaleti, atık haznesi. Ama çok aşırı dolmadan da boşaltabilirsiniz. Çünkü eğer evinizin içerisinde olursa, ben cam balkonda kullandığım için çok rahatsızlık hissetmiyorum ama evin içerisinde olursa eve koku yayılabilir. Herhangi bir şekilde evin içerisinde kullandım ben ilk başta. Daha sonrasında dışarıya aldım. Hani koku olayını göreyim diye. Fark etmedim ama tabii cihaz belli bir zaman sonra ister istemez dışarıya koku verecek. Pazar günü kurduk. Perşembede miyiz şu anda? Tuvaletin sensörlerinde herhangi bir sorun yaşamadım. Yani kediyi gördüğü anda duruyor sensörler. Sıkıntı çıkartmıyor. Yani herhangi bir şekilde içerisinde kedi sıkışması gibi bir olay yaşanacağını düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde bozulma olmazsa. 3,5 aydır hiçbir sorun yaşanmadı. Hemen artılarına, eksilerine geçelim. Ben de alırken çok tereddütlerle aldım. Acaba bir sıkıntı yaşar mıyım? 3 gün sonra bozulur mu? Bozulduğunda para çöpe gitti. Kolay para kazanmıyoruz hiçbirimiz. Dolayısıyla size açık yüreklilikle bu tuvaletle ilgili düşündüğüm her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hemen şunu da söyleyeyim. Kum israfı ile alakalı da çok fazla şikayet var. Arkadaşlar her kedi tuvalet kabında kum israfı olur. Buna yapacak çok fazla bir şey yok. Ben gördüğüm kadarıyla çok fazla kum israfı da yapmıyor. Yani atık kabına temiz kumu da karıştırıyor mu derseniz ben ciddi bir problemle karşılaşmadım. Eğer ki maksimum seviyesinin üzerinde kum koymazsanız yok denecek kadar, hatta az bir israf var. Yani elle kürekle tek tek uğraşırken de çok daha fazla israf edebilirsiniz kumu. Bir de temizleme tuşlarına dikkat etmek gerekiyor. Komple kum temizlemeye basarsanız bütün kumu atık haznesini boşaltır. Zaten kediniz girip çıktıktan 8 dakika sonra veya 10 dakika sonra da sistem otomatik olarak temizlik yapıyor. Yani manuel olarak herhangi bir şeye basmamanız daha iyi. Basmanıza gerek yok. Kum haznesi kaç kilogram dedik? 6 kilogram kedime kadar rahatlıkla kum haznesi yetti, öyle söyleyeyim. Alışma süreci çok uzun sürmedi. Kısaca özetleyecek olursak. Güvenlik açısından bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir şekilde kedi yaklaşırsa tuvalette mavi ışık yanıp sönüyor ve çalışıyorsa o anda duruyor. Kedi gidene kadar. Ya da kedi uzun süre sabit durursa tekrar çalışmaya başlıyor. Yani 20 saniye falan bekliyor orada. Bakıyor kedi oraya girmiyor. Dolayısıyla daha sonrasında tekrar başlamaya devam ediyor. En sık gördüğüm sorunlar ve çözümleri şu şekilde söyleyebiliriz. Özellikle internette yorumları araştırdığımda en çok karşılaşılan problemlerden biri cihazın bazen durduğu ve bir daha çalışmamasıydı. Bunun en büyük nedenlerinden biri ürün fişe takılıyken kum eklemek. Kumu eklediğimiz anda cihazın ağırlığı arttığı için içeride kedi var olarak algılayıp çalışmıyor. Bunu düzeltmek için ya manuel olarak cihazın üzerindeki temizleme tuşuna basmak gerekiyor ya da en kolayı fişi çekip tekrar takmak.
Daha sonrasında cihaz çalışarak ağırlık güncellemesi yapıyor. Burada şöyle bir güvenlik açığı olabilir mi bilemiyorum. Kedi içindeyken elektrik gidip gelirse cihaz çalışma olasılığı olsa da kedi öyle bir durumda zaten içinden de fırlar diye düşünüyorum. Geldik kedi tuvaletinin eksileri. Önce eksilerinden başlayacağım, sonra artılarını söyleyeceğim. Artık alıp almama konusunda kararınızı vermiş olacaksınız. Birinci olarak eksisi, kum haznesi belki biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu. En azından 2 litre daha alması gerekirdi diye düşünüyorum aslında. Bir yere gittiğinizde eğer benim gibi 3 kediniz varsa yedek tuvalet koymak gerekiyor arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Yani yedek bir tuvalet daha eğer 3 tane kediniz varsa koymanız gerekir. Ama bir kedi de rahatlıkla sizi bir hafta götürebilir. O şekilde düşünüyorum. Geldik en büyük diğer eksisine. Altındaki kauçuk kısmın zaman içerisinde deforme olma, yırtılma ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda ne yapılır açıkçası bilemiyorum. Herhangi bir yedek parçası var mıdır ya da o yedek parça oraya tam olarak uyum sağlar mı bilmiyorum. Ama birçok diğer kedi tuvaletlerinde de aynı sıkıntı mevcut. Bu kauçuk kısmın yanlarından kedi çişi gibi sıvılar kum azaldığında akarak alta geçebilir ya da birleşim yerlerinden dışarıya sızabilir gibi gözüküyor. Temizlik zamanlarında o kauçuk ya da silikon kısmı sökmek zahmetli bir hal alır. Çok ciddi bir problem. Dediğim gibi henüz karşılaşmadım ama bu tarz şikayetleri de gördüm. Hatta bu yüzden biraz kumu fazla koymak da iyi olabilir. Ya da sürekli takip ederek kum eklemek gerekli. Kum haznesinin bulunduğu alanın biraz üst kısmında tamburun birleşim yeri var. Eğer ki kediniz kuma değil de kenarlara fışkırtırsa ya da kum dönerken düzgün topaklaşma olmazsa o birleşim yerlerinden de sızma oluşabilir. Diğer bir dezavantaj olarak, eksi olarak söyleyebileceğimiz de mobil uygulaması diyebiliriz. Mobil uygulaması yeterli değil. En azından kumun kedi girip çıktıktan 20-30 dakika sonrası gibi programlanabilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü 10 dakika topaklanma açısından yetersiz bir zaman. Ayrıca program içerisinde istediğiniz zamanda uyku modu açma kısmı da olabilirdi. Belki zaman içerisinde bunlarla ilgili güncelleme yaparlar. Yani mesela uyku modunu saat 23 ile 9 arası değil de mesela 24 ile 8 arası gibi farklı zaman dilimlerini koyarak da yapmak iyi olabilirdi. 23 ile 09 arası hiç tuvalet çalışmaması biraz fazla uzun bir aralık olmuş. Son olarak bu kedi tuvaletinin eksileriyle alakalı kedi kilolarının depolanmaması ve kamera olmaması benim için çok büyük problem değil. Bana göre çok fazla bir sıkıntı da değil ama bunu da eksileri olarak yazabiliriz. Geldik bu kedi tuvaletinin artılarına, rahatlıklarına diyelim. En başta zaten kürek derdinden kurtuluyorsunuz. Evet, uzun bir süre kürek kullanmanıza gerek kalmıyor. Dibinde bazı şeyler yapışabiliyor. Tam topaklanma olmadığında ya da kullandığınız kumun cinsine göre de değişebilir. Arada bir yine dibini temizlemek, kazımak gerekebilir. Ama %90 oranında kürekten kurtulmuş oluyorsunuz. Kedi tozundan da kurtulmuş oluyorsunuz bu sayede. Ve sürekli olarak kedi tuvaletiniz temiz kalmış oluyor. Yani kediler açısından da hijyenik oluyor. Hemen temizleyerek içerisindeki pislikleri atık haznesine göndermiş oluyor. Bu en büyük artılarından bir tanesi. Diğer otomatik kedi tuvaletlerine göre oldukça fiyat avantajı var. Yarı fiyatına, hatta daha aşağısına diyebiliriz. Bu da en büyük artılarından bir tanesi. Atık kısmı oldukça geniş. 3 kedi de sizi 5-6 gün idare ettirebilecek kadar bir atık kısmı var. Ama tabii ki orada oluşabilecek kokuların sıkıntısı olmaması açısından 2-3 günde bir yine de temizlemeniz faydalı olacaktır. Atık kutusu dolduğunda kırmızı ışık yanarak size uyarı veriyor. Zaten mobil uygulamasından size çöp kutusu dolu şeklinde de uyarı geliyor. Diğer artısı, atık kısmı ayrı olarak var. Tamburla birlikte dönmüyor. Bence bu da güzel bir özellik. Yani içerisindeki pislikleri atık haznesine her seferinde döndürmüyor. Ayrı bir yerde duruyor. Sadece tambur kendisi dönüyor. Atık kısmı ayrı bir yerde. Dolayısıyla bu da pisliklerin dağılmaması açısından güzel bir özellik diyebiliriz. Genel olarak sonuca bağlayacak olursak Kiwi otomatik kedi tuvaleti fiyatına göre şu ana kadar bana göre güzel bir performans sergiledi. En başta 5 sene yazıyor demiştim mesela Kiwi kedi tuvaleti için. Ben 5 sene gidebileceğini çok düşünmüyorum ama. Yani o da özellikle o altındaki kauçuk kısım. Orası beni çok rahatsız ediyor. Orayla alakalı bir sıkıntı her an çıkacakmış gibi gözüküyor. Şu anda 3,5-4 ay oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
O yüzden olmayacak şey üzerinden de çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama herhangi bir sıkıntı yaşadığımda muhakkak burada yorumlara ekleyeceğim. Ama dediğim gibi eğer ki otomatik kedi tuvaleti alacaksanız ve uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız şu anda piyasadaki en uygun fiyatlı kedi tuvaletlerinden bir tanesi. Ben bundan daha uygun fiyatlı bir kedi tuvaleti göremedim. Varsa yorumlarda yazarsanız biz de görmüş oluruz. Ve benim için çok büyük rahatlık oldu. Her gün kedi tuvaletini temizlemeyle uğraşıyordum. Fakat artık 3 günde bir, 4 günde bir çok rahatlıkla 3 kedi de hiç kedi tuvaleti temizlemeden direkt zaten o atığı attığı için ve kedi kumu da gayet temiz olarak kaldığı için gönül rahatlığıyla 3-4 gün temizlemeden durabiliyorum. Arkadaşlar, Kiwi otomatik kedi tuvaleti ile alakalı gördüklerim, olumlu olumsuz yorumlarım bu şekilde. Unutmuş olduğum bir yer varsa aşağıda yorumlar kısmında sorarak öğrenebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.